Enes hoş geldin. Hoş bulduk Tugay, nasılsın? İyiyim. Galiba yayın başladı. Yani zannediyorum ki başladı. Ee, evet şu anda başlamış görünüyor. Evet Wonka filmini konuşacağız. Sesimiz inşallah iyi gidiyordur. Bir sorun yoktur. Sen filme gittin. Ben gelemedim bu sefer. Evet. Dün de Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat'ı izlemiştik. Ve canlı bir yayınla beraber taçlandırmıştık. Evet. Ufak da olsa. Şimdi de Wonka filmini canlı bir yayınla taçlandırıyoruz. Gece yarısını geçti saat. Bence Wonka ve Charlie'nin Çikolata Fabrikası üzerinden değerlendirirsek tam vakti konuşmak için. Aa, şimdi Tatlı ne? Bir numara. filmi tabii ki yani fragmanını ben sadece izledim ama sana sorular yönelterek filmi anlamlandırmaya çalışacağım kafamda. Hı hı. İlk önce şunu sormak istiyorum. Charlie'nin Çikolata Fabrikası ile Wonka arasında ne gibi farklar var? Ne gibi farklar var? Bence ne kadar benzerlik var diye sorsan daha kolay cevaplardım. Yani hiç yok demek Çünkü istiyorsun. çünkü hiç yok. Tamam, sadece Charlie var, yani Wonka var. Başka da bir şey yok yani. Hani bir de çikolata var tabii. Çikolata önemli bir faktör. Bol bol Bir çikolatalı bir çikolata film. yok. Aynen. Yani böyle şöyle bakmak gerekirse eski zaman tarzında, yani aslında birazcık hayal ürünü bir film. Zaten Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve ondan daha önce çekilmiş olan 71 yılında 1971 yılında çekilen film daha böyle gerçekçi bir yapıda çekilmişti. Hani başlayıp bitirirsek yani realiteden biraz gerçek üstü ütopik bir hale dönüşmüş Bu yapımlar. son yapımda mı? Evet, son Hı hı. yapımda artık o hale dönüşmüş. Neden dönüşmüş? Zaten müzikal bir film. Müzikal filmleri ben aslında severim ama böyle çok hani gerçeküstü olunca, gerçek dışı diyeyim veya benim biraz midemi kaldırıyor işin açıkçası. Rahatsız ediyor ve sıkılmaya başlıyorum. Aynı bir Hint filmi izliyormuş ve o dans sahnelerini ısrarlı bir şekilde 10 dakika boyunca izliyormuş hissiyatına kapılıyorum. Ondan dolayı pek haz aldığım söylenemez. Yine böyle müzikli bir film miydi? Müzikli bir filmdi. Tabii önceki Johnny Depp'in oynadığı filme göre daha fazla ve fazla bir müzikalite vardı. Hı hı. Bir de tabii ben Türkçe dublajına gittim. Yakın çevremdeki sinemalarda orijinal dublaj yoktu. Bilmiyorum, belki de araştırmadım da işin açıkçası. Ben direkt yakınımdaki sinemaya gittim. Dublajlı olması da bence birazcık işin tadını kaçırıyor ama genelde tabii hani çocuklar, genç hani ebeveynler alsın götürsün gibilerinde yaptıkları için büyük ihtimal bir dublaj fantazisine gidilmiş filmde. Anladım. Peki şimdi pek fark yani benzerlik olmadığını söyledin. Tabii ki bunun e, yani John Depp'in oynamaması etken olabilir. Hani şöyle yani hani şimdi Charlie'nin Çikolata Fabrikası 2005 yapımı bir film. Hı hı. Ben merak ettim, acaba IMDb'de puanlamalar ne durumda diye. Şöyle bir baktım, Charlie'nin Çikolata Fabrikası 2005 yılında çekilen, yani Johnny Depp'in oynadığı filmde Hı hı. 6,7 puan almış. 1971'de olan film ise 7,8 puan almış. Hmm. Eskisi daha çok Wonka, beğenilmiş. evet, Wonka'ya baktım. Wonka'da şu an 7,4 puan almış. Bayağı beğenilmiş görünüyor. Ama yani Johnny Depp'in oynadığı pek beğenilmemiş gibi görünüyor. Tuhaf geldi bana. Aslında Bizim de çocukluğumuzu aslında yani yaşatan o film evet baktığında. yani. Ben şimdi o filmde çok böyle sıcak bir atmosfer vardı filmde. Yani o aile bireyleri bir de romanı bence iyi bir şekilde yani yansıtıyordu. Zaten bu filmin en önemli özelliği bir roman uyarlaması olması. Özellikle de bir çocuk romanının uyarlanmış olması. E, Şimdi bu o sıcaklık
Bu filmde var mı? Bu biraz daha cafcaflı. Şimdi müzikalite fazla diyorsun. Cafcaflı olduğunu zaten fragmandan anlıyoruz. Böyle bol şey var filmde. Nasıl diyeyim? Renk. Çok renk var. Renk var, efekt var, farklı farklı uçmalar, kaçmalar falanlar var yani biraz. Görsel efekti çok Hı zengin. hı. Karakterler üzerine de bunu hani şey olarak eklemişler yani. Şimdi Wonka Zaten normalde Johnny Depp'in oynadığı Wonka böyle kafası kırık. İşte ha bu arada mesela Wonka'ları karşılaştıralım. Yani Charlie Çikolata Fabrikası'ndaki Wonka ile bu Wonka arasında ne gibi benzerlikler var? Veya ayırt edici özellikler diyeyim. şimdi ortak özelliklerinden bir tanesi bence hayalperest olmaları. Hı. Çünkü Aynı. O kafa kırıklığı onda da var yani. yani kafa kırıklığı bunda yok gibi. Yani o kadar kafa kırık değil bunda. Hayalperest olması bir gerçek. Ama Johnny Depp diyeyim hani zaten Hı anlaşılsın hı. ikinci Charlie'nin Çikolata Fabrikası olduğu. Johnny Depp'in zaten filminde de neden kafasının kırık olduğunu, çikolata yiyemediğini, babasının dişçi olduğunu, dişlerin Hı çürümesin hı. vesaire gibilerinden fantazilerden dolayı çok zor şartlarda bir çocukluk geçirip ve büyüdüğünü ve sonra o çikolata fabrikasını kurduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani az buçuk o filmin içerisinde bunları gördük, ettik vesaire. Bu filmde de ben hani ilk başladığında dedim ki hani gerçekten Wonka'yı anlatacak yani. Ama öyle bir durum söz konusu olmadı. Bu apayrı bir uyarlama yapmışlar bunu. Çok farklı bir şey Daha yapmışlar. çok böyle fabrika üzerinden mi acaba? Fabrika Onu üzerinden mu de demek değil. istiyorsun yani? Fabrika üzerinden de değil. Yani Wonka'nın bir hayali var. Annesinin ona vermiş olduğu e, annesi galiba bir fabrikada çalışıyor ve Hı hı. fabrikadan her hafta eve bir tane kakao çekirdeği getiriyor. Bu biriktirmiş olduğu kakao çekirdeklerini bir gün bir çikolata yapıyor. Şöyle ufak bir kare çikolata yapıyor Hı hı. ve onu karıştırırken kaşığı çocuğuna veriyor ve çocuğu onu yiyor. Bu dünyanın en güzel çikolatası diyor. Bunun diyor bir sırrı var diyor annesi ama bunu sana diyor büyüyünce söyleyeceğim diyor. Ve orada o çikolatasının kaşığını ona yedirip onu yatırıyor. Kendisi o kalıbı döküyor ve paketliyor, üstüne Wonka yazıyor. Ve çocuğuna onu miras olarak bırakıyor, artık ne olarak bırakıyorsa. Sonrasında zaten ölüyormuş. Hastalanıp ölmüş daha sonrasında. Hı hı. Wonka da şunu şey yapıyor. Ben tabii diyar diyar gezerek farklı farklı noktalardan farklı çekirdekler buluyor. Farklı işte tatlar arıyor vesaire vesaire. Böyle çikolatanın artık şiirselliğini üst perdeye taşıyor. Hı hı. Artık işin son noktası da bir nokta var. Bir merkez, çikolatanın merkezi. Annesi de onu söylüyor. Diyor ki dünyanın en iyi çikolatası diyor orada diyor. Şu an zihninde yok. Hı hı. Daha yeni çıktı ama zaten video izleyecekler biliyordur. Oraya diyor gidince diyor orada diyor dünyanın en güzel çikolataları var diyor. Çocuk da bunun hayalini kuruyor. Bu hayalle birlikte o çikolatanın şeyini büyütüyor içerisinde ve serüvenler serüvenler derken en iyi çikolatayı yapıyor zaten. Dünyanın en iyi Hı hı. çikolatacısı oluyor ve o merkeze geliyor. Merkezde tabii 3 tane baron var. Çikolata baronu. Hı hı. Çikolata baronu çok tuhaf oldu değil mi? Orada da Çikolata bir baronu. kapital durum var yani. Onunla karşılaşıyor yani. Tabii Hı hı. o mecbur olacak çünkü. Çünkü hikayenin temelinde de zaten bu kapitalizmin vurgusu epey hikayede de var zaten. Hı hı. Ee, Bu baronlar insanlara çikolata veriyor. Özellikle katedral var. Katedraldeki papazlar ve onun e, müdavimleri diyeyim hani. Çikolata manyağı. Bunlara çikolata veriyor. Dayıyorlar çikolatayı ve onlar mutlu oluyor. Sürekli çikolata yiyorlar falan filan. Böyle Hı bir durum hı. var. Çikolatalar o kilisenin altında bir mahzende birikiyor. Sıvı çikolata olarak falan. Hı hı. Böyle bir durum var. Bonka'ya şey yapmıyorlar. Çikolatasını tanıtmaya, övmeye, satmaya izin vermiyorlar. Ve hikayemiz böyle başlıyor. Wonka e, yaptığı çikolataları bir şekilde halka satıyor. Hı hı. Satıyor, satıyor, satıyor. En sonunda para biriktiriyor. Parasıyla beraber o merkezde bir tane dükkan alıyor. Bir haftada kirasını vererek. Hı hı. Oradaki açılışı yapıyor. Açılışla beraber çikolataların içerisine koyulan farklı bir zehir üzerine herkes o çikolatalardan yediği için şey oluyor. Renkleri değişiyor. Bıyığı çıkıyor. İşte saçı kırmızıya, yeşile, sarıya dönüyor falan filan. Böyle absürt Hı bir hı. hale dönüyor ve dükkan batıyor. Sonrasında işte o üç baronun çöküşünü artık izliyoruz.
ve filmin sonunda herkes mutlu mesut o çikolata kabını annesinde açıyor ve o çikolatanın e, içinde yine bir altın kağıt var. Hmm. Oradan yine oraya bir bağlantı yapmışlar yani. Oradan bir bağlantı yapmış. O altın kağıdın üstünde orasını beğendim. Hani burası Türkiye olduğu için Türkçe yazıyor. O Yazı. efekti Türkçe'de yazmışlar yani. Evet, Türkçe yapmışlar onu. Oraya bir güncelleme yapmışlar. Hani Fransızca yazayım işte İngilizce yazayım da altına Türkçe dublajını falan koyayım yapmamış. Zaten Orayı yeni filmlerde genellikle böyle yapıyorlar yani. Efektlerin içini hani Türkçeleştirebiliyorlar da. Kendi yayınladıkları ülkeye göre o dile çeviriyorlar. onu öyle yapmışlar. İşte en güzel şey paylaşmaktır. Dostlarına paylaşmaktır diye ve çikolatayı paylaşarak o yanındaki arkadaşlarıyla Hı hı. filmin mutlu bir sahnesiyle beraber filmi bitiriyoruz. Yine tabii müzikalite devam Peki ediyor. bu şimdi mesela Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda müzikalite daha çok Wonka'nın uzak diyarlarda işte çikolatanın sırrını, en iyi çikolatanın sırrını aramak için gittiği yerlerde bulduğu o küçük yaratıklarla sağlıyordu. Lumpa Lumpalar mıydı? İsmi öyle bir şeydi galiba. Evet. Onlar da bu filmde var mı? Lumpa Lumpalar. Lumpa Lumpa'ların bir tane üyesi var. Onu da Charlie bir adada dört tane çekirdek var. Kakao çekirdeği. Hı hı. Onların da koruyucusu bu Lumpa Lumpalar nöbetleşe bunu koruyorlar. Hı hı. Ve bu Charlie geliyor. Bu dört tane çekirdeği alıyor. O sırada bir tane Lumpa Lumpa, nöbetteki Lumpa Lumpa uyuyor. Uyuduğu için de ve çekirdekleri de çalındığı için bunu hemen bir bota bindirip git diyorlar. Al gel çekirdeklerimizi. O da kalkıyor onun peşinden beraber gidiyor. Bütün diğer onun peşinde dolaşıyor. Bir Anladım. yandan yaptığı çikolataları da çalıyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla çok sürekli mekan değişikliği ve bu mekan değişikliklerinde tabii Yok. ki e, Mekan değişikliği yok sürekli. nasıl hep yeşil Sadece perdenin sahne önünde mi demek istiyorsun? sürekli bir mekan değişikliği yok. Arada bir iki sahne, birkaç sahne yani çok değil. O sahnelerde şey oluyor. Geriye dönüş ve hikayeyi gösteriş gibi bir şey oluyor. Onun neticesinde çok ileri gitmiyor olay. Umpa Lumpa'ymış. Bir Umpa ne? izleyicimiz Umpa Lumpa'ymış. Ben de Lumpa Lumpa diye hatırlıyorum. He, öyle bir şey. Ama ben 1971'de olan filmi izlememiştim. Hı hı. Hatta çok sonradan ben öğrendim öyle bir film olduğunu. Şöyle biraz baktım, izlemedim hala ama nedense bana 71'de çekilen film e, zaten videomuzun başında da söylediğim gibi daha gerçekçi ve daha tatlı geldi. Hmm. Ya ben tabii Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı sevmemin sebebi oradaki Johnny Depp'in gerçekten iyi bir oyunculuğu var yani. Diğer karakterlerinde o aile içi, Charlie'nin ailesinin içerisindeki sıcaklıkta ben bu filmden anladığım kadarıyla senin anlattıklarından şöyle bir şey var. E, Zaten bu son zamanlarda özellikle yapılmaya başlandı. İşte eski konuları yeni form ve yeni teknik şeylerle yoğurarak işliyorlar. Belli ki e, yani Wonka filmi böyle nasıl diyeyim bundan daha iyisini yapamasınlar bir süre daha diye çabalanmış gibi hissediyorum senin anlattıklarından. Yani sarmadı ya. Bir şeyler eksikti. Yani Johnny Depp'li Charlie'nin çikolata fabrikasının üstüne bir şey daha koyulmaz yani. Gel bu yapaylık yani dün mesela tabii o filmler ayrı ama yapaylık gibi bir hissettin yani filmde. Ya yapaylık değil bu kendi başlı başına bir filmmiş gibi geldi. Yani Charlie'nin çikolata fabrikası yani Johnny Depp'li Charlie'nin çikolata fabrikasıyla bir bağlantısı yok yani. Hmm. Bu kendi başlı başına hani Zaten işte şey anlattığın hikayeden romandan kopuk olduğu belli. O romanın tabii. Hı. şimdi şöyle Roald Dahl'ın şeyi var. Yani son zamanlarda onun hakkında çok haberler çıkıyor. Onun çizdiği karakterler özellikle çocuk karakterler olduğu için ve dünyada politik doğruculuk çok yaygın olduğu için şöyle bir şey var. İşte Dahl'ın kitaplarından bazı karakterleri sansürlüyorlar. Onların biçimlerini değiştiriyorlar. Şu anda böyle durumlar var. Ee, Bilmiyorum belki o yüzden mi ama sanırım bu Wonka filmi de biraz o sansüre
böyle ayak uyduran, onu desteklercesine hani onun anlattığı karakterlerden dışarı çıkarak işte şişman kız, pardon sakız çiğneyen şımarık kız, şişman çocuk bunlardan uzaklaştırarak biraz daha konuyu farklı bir yere getirmeye çalışmışlar gibi hissettim. Yani dediğin doğru olabilir kesinlikle. Modern karakterler üretmeye çabalamışlar. Modernize edilmiş, daha böyle içi kof, boşaltılmış bir hale bürünmüş yani Hı hı. olay. Yani İşte o oradaki sadece tek efektlerle, support yani teknik oluşturuyor. şeylerle yukarı çekmeye çalışmışlar filmi. Ee, Ediz Bey, Johnny Depp'in çıtası çok yukarıda gerçekten diyor. Zaten öyle. Mesela şimdi bu işte mesela Makaseller veya hep konuştuğumuz Karayip Korsanları yani artık bu Johnny Depp'in o çizdiği şeyin dışına kolay kolay çıkılamıyor. Evet. Peki Timothy Chalamet nasıl bir oyunculuk sergiledi? Onu da sorayım. Yani Timothée Yani Chalamet Wonka oturmuş mu üzerine? bence bu karakter için oturmuş. Hmm. O mesela Dune gibi böyle hani daha biraz daha Yok. ciddi yapımlardaki gibi. Yok öyle bir şey değil buradaki. Bence bu çocuğun karakteri tam olarak böyle bir şey. Yani beni adınla çağır mıydı? Çağırır mısın? Öyle bir film vardı. Mesela oradaki karakter de tam uyuyor. Çünkü çocukta yani adam mı diyeyim çocuk mu diyeyim bilmiyorum. Hani bir çocuksuluk var Ha, üstünde. şimdi mesela sen bu çocuksuluğu diyorsun ya şimdi aslında orayı da söylemek istiyorum. Mesela Wonka karakterine o çocuksuluk oturmuş mu yani? Sen bunu mu demek istiyorsun? İyi bir oyunculuk sergiledi derken. Evet bence başarılı yani. Ama Wonka sanki böyle aslında ciddi mesela şöyle Evet, baktığında karşında hiç konuşmadan baktığında ciddi bir karakter. Fakat evet. bir anda konuşmaya başlayınca saçmalayarak deli gibi hissettiğim bir karakter. Fakat Ama işte sen bence burada bir Johnny anda Depp'ten bahsediyorsun. ya işte hayır aslında Johnny Depp derken ben burada işte o aslında romandaki Wonka'dan bahsediyorum. Evet. Onu Hı şey yapıyorum. hı. Çünkü romandaki Wonka da biraz böyle. Tabii ki Johnny Depp'in görüntü olarak ona kattığı ve bana ezberlettiği şeyler var. Fakat öyle hissediyorum yani. Mesela bence Öyle. 71'deki filmde de ben de izlemedim ama 71'deki filmde de yine buna yakın bir Wonka karakteri var. Çünkü yaşı başı artık belli. Yani böyle çocuksuluk taşımayan, özellikle çocuksuluk taşımaması çok önemli bence. Hı hı, kesinlikle öyle. Yani o çocuksuluğu burada buram buram hissettik ki onun yanında ana yan karakter diyeyim. Hı Bir hı. tane kızımız var, Noodle ismi. E, Mesela o bundan küçük gibi gösteriyorlar bize. Yani Hmm. sanki bu büyümüş de o küçükmüş gibi. Aslında hayır, ikisi de bunların çocuk abi. Yani biri atıyorum 16 yaşındaysa öbürü de 12 yaşında. Hmm. Ama o çocuk bu büyümüş gibi lanse edilmiş biraz. Yani orada sanki Wonka'yı biraz daha büyütelim gibilerine yapmışlar ama başlı başına oyuncuyu seçmelerin yani Chalamet'i seçip onun başka bir kategoriye sevk etme gibi bir durum yok yani. Chalamet zaten baş başına çocuk ve o filmde çocuk devam ediyor. Yani küçük bir karakter daha koyarak onu çocuk da Wonka'yı biraz daha büyük genç bir delikanlı haline koymanın bir manası yoktu. Ee, Dediğin gibi şey muhabbeti daha önemli. Johnny Depp'in o karakteri yani romandaki hikayedeki karakteri gerçekten yansıtması ve ilk film 1971'deki filmde e, Rowan Atkinson Hı hı. diye pardon o değil. Rowan Atkinson diğeriydi. Gene Wilder. Gene Wilder'ın karakteri yani canlandırması, oyunculuğu daha oturaklı ve hikayenin uyarlamasına daha münasip olduğu bir gerçek yani. Peki bu çocuk filmi dedin başta. Yani çocuklar için tasarlanmış dedin. E, Yani mesela sen çocuğunu götürür müsün bu filme? Hani Yok. bilsen önceden. Veya işte sevdiğin dostların var, onların çocukları var. Hani bu filme çocuğunuzu götürün der misin? Ya bu gerçekten zor bir bu gerçekten zor bir soru. Çünkü yani bir ebeveyn olarak çocuğumu sinemaya götürmek ister miyim? Evet isterim. Çünkü sinemanın tadı bambaşka bir şey. Ama Wonka'ya götürür müyüm? Abi götürmem yani. Wonka'da e, bir şey yok. Hani zaten çocuk idrak seviyesi maalesef çağımızda çocukların idrak seviyeleri 20 yaşına falan artık oturmaya başlıyor. Hı hı. Yani
10 yaşındaki çocuğu götüreyim de şey yapsın gibi bir şey yok. Açıp Pepe'yi izlet, Pepe'yi bile izler. Çünkü neden? Onun hayal dünyası, o matrisi onun hep bir efekt, hep bir çizgi, hep bir renk, hep bir şey. Yani Ediz Bey idrak olmadığı için. Ediz Bey şey diyor, o fabrikanın diyor görselliği diyor nasıldı, ondan da bahseder misin diyor. Sanat tasarımı konusunda vesaire. Filmdeki fabrika ayrıntılar nasıldı? Mesela öncekinde yani Johnny Depp'in oynadığında e, tabii neyle kıyas edeceğiz o zaman bilmiyorum da hani güzeldi. Böyle içinde farklı Orada fabrika vardı Luna ama. Park gibi böyle. Nasıl ya? Orada Ha burada fabrika var. fabrika yok. Bunda fabrika yok. Anladım. Yani hani dediğim gibi Wonka filmi bir farklı bir uyarlama yapmışlar. Yani yeniden bir film çekmişler. Anladım. O Hani e, çikolata baronlarının belki onların fabrikaları var mıydı yoksa onların da sadece dükkanları mı vardı? onların işte fabrika, ya fabrika gibi bir motifimiz yoktu filmde. Anladım. Hani fakir bir aile, fabrikada çalışan ailelerin çocukları gibi, hani bildiğimiz standart filmin şeyi yoktu. Karakterleri yoktu, ortamı yoktu, ambiyansı yoktu, dekoru yoktu, hiçbir şey Peki yoktu. tam olarak böyle ortalama yani bir tam olarak söyleyemezsin de ortalama tarih var mı böyle bir belirgin tarih? Güzel sual. Bakayım şöyle. 80'ler mi, 70'ler mi, 90'lar mı Valla, yoksa? valla gemi var. Hani bir gemi var, bir elektrik var. Hani Hmm. tam diyeceğim hani bundan 100 sene önce. Hani diyemiyorum. İşte 50 sene önce diyeceğim. İşte 100 sene ile 50 sene arasında olan bir şey yani. 1900-1950 arasında gidip gelen bir atmosfer var gibi hissettim. Hmm, anladım. Ama Ama o farklı yeni ya efekt. modern yani modern sayılır 1900 ile 1950 arası modern sayılır. Elektrik var en nihayetinde. Zaten olayın sihirbazlık, fantastik, efeksel, işte uçarı kaçarı bir noktaya da çekersek olayı, olay bugünümüzü de anlatıyor Bu olabilir yani. sihirbazlık derken Wonka'nın üzerinde de bu sihirbazlık şeyi var mıydı böyle? Tabii Wonka geliyor filmin en başında, bak aşırı spoiler veriyoruz. İzlemeyen. İzleyenler şey yapsın yani, bu konuda. Filmin başında Wonka gemiyle geliyor şehre. Tamam o E, fragmanda da vardı. ha, 12 Spoiler olmaz tane yani. gümüş sikkesi var cebinde. Neyi var? Şehre adımını at, 12 tane gümüş sikke Tamam. parası var yani. Sikke demeyelim, parası var, gümüş parası var. Hı hı. Şehre gelir gelmez ayakkabıcı ayaklarını boyuyor çocuk, ona bir sikke veriyor. Bir tane kabak patlatıyor, ona 3 sikke veriyor. Öbürü bilmem bir şey yapıyor, ona da bir sikke bir sikke derken kalıyor bir şey 6 sikkesi. İşte çikolata baronlarının olduğu çikolata merkezi AVM'si diyelim, veya Hı hı. oraya geliyor, orada dükkanı görüyor ve hayal kuruyor. Hayal kurduğu için de hayal kurmak yasaktır. 3 sikke daha veriyor falan. Böyle Hayal hani kurmak absürt. yasaktır derken nasıl öyle bir şey mi var cemiyette? Orada öyle bir şey varmış. Yani dükkana bakıp da hayal kurmak yasaktır Kim yani. onun hayal Kurarsanız kurduğunu anlıyor? Polisler mi var? Nasıl bir şey? polis geliyor. Bakıyor ki bu hayal kuruyor çünkü. Ha, bu Boş. yani bu farklı bir dünya. Farklı bir aslında Farklı. tarih de söylenemez o zaman bunun için. Bu şey ben bir ara bir şey tasarlarken bir öykü gibi bir şey. Hani orada işte karakterler ağaçlara mesela görevli insanlar var ağaçlara yaprak bağlıyorlar. Dökülen ağaçlara vesaire. Böyle fantastik bir şeyden bahsediyorsun sen. Sanırım fabrikanın içi filmin içi olmuş. Yani gibi bu filmde. Oradaki fabrikanın içi burada filmin kendisi olmuş gibi biraz. Evet, denilebilir. Bir bakıma Tabii ben denilebilir. izlemedim. Senin anlattıklarından yola çıkarak tahminlerde bulunuyorum sadece. Evet. Yani izlenilebilir ama hani Charlie'nin Çikolata Fabrikası diye değil, bir çocuk, hani genç, ne bileyim, hani farklı bir film olarak izlenilebilir yani. Anladım. Hani Charlie'nin Çikolata Fabrikası havasında izlemek doğru olmaz yani. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Bize anlatımlarınla filmi hissettirdin. Ya Evet, izlettirdin gibi. izlebildin mi? Başarabildin Birçok mi? Bunu başardın mı? inan ben birçok noktayı hissettim. Artık Do merak etmiyorsun değil mi? Hayır, doğru sorular sormaya çalıştım. Bu arada inşallah sorabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün yanına gelemedim ama sana bugün dışarıdan aldığım bir eşyayı göstermek istiyorum. Lütfen. Şöyle bir
eşya. Görüyor musun? Ne olduğunu Sakın bana görüyor musun? bunun gözlük olduğunu söyleme. Bunun gözlüğe benzer bir tarafı var. Ayrıca anahtarlık olarak da kullanılabiliyor. Ben de kullanacağım. Fakat bunun özelliği tam Wonka'nın şeyine göre. Daha doğrusu bu Wonka değil. Önceki Wonka. Johnny Depp'in Wonka'sı. Şöyle bir özelliği var bunun. İzle. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, makas. Evet. Evet, bu Ama ne alaka ya? Makas normal kapatınca ne oluyor? normal kapatınca anahtarlığa dönüyor. Yüzük yani yumruk atmak için yüzük falan mı oluyor? Hayır, normal böyle bir gözlük gibi bir anahtarlığa dönüşüyor yani. Evet, yanına gelemedim ama bugün aldığım şeyi sana gösterdim. Ben bir sorabilir miyim? Tabii ki. Kaç para verdin? Sence kaç para bu? Valla Beyazıt Bit Pazarı'nda falan aldıysan ben ona en fazla 15 lira veririm. Yok, Beyazıt Bismillah, bu kaliteli bir yani şeyi Ha, metali malzemesi kaliteli. malzemesi kaliteli, öyle kesici yani. Ayrıca 75 lira veriyorum o zaman. bunun fiyatı 50 lira. Biraz fazla geliyor olabilir sana ama bugün 50 liraya neredeyse hiçbir şey yok biliyorsun. Doğru. Ee, Ediz Bey teşekkür etti. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için efendim kanalımıza abone olabilirsiniz. Olabildiğince içerikleri hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ölümlü Dünya 2 incelemesi de gelir mi? Bayağı geçti yani yayın. Hani çok geçmedi Ya ben de aslında öyle biz istiyorum izlemek. Sinemaya gidemedik ama ben de en izlemek azından istiyorum. Yani izleyebilirsek. Şimdi Ölüm Dünya 2'yi inceleyebilir miyiz bilmiyorum yani. Mesela ben biri nasıl inceleyebilirim? Güldüm yani. Sürekli güldüğüm bir şey. Hani güldüğüm bir ama şeyi bunu nasıl daha incele... komik buluyorlar. Bu daha komikmiş ikisi. Ha, ikincisi daha komikmiş. Ben Tamam. çünkü birinciyi izlememiştim. Şöyle birle Geçen kıyas. aylarda ben izledim birinciyi. Yine Netflix'te vardı Hı galiba. hı. Denk geldi. Dedim yemek yerken izleyeyim falan. Ya başladı film. O filme giremedim. Bir değişik tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Gidiyorlar adamı vuracaklar, vuramıyorlar falan filan. Sonra dedim ki "Lan bu bayağı farklı bir konsept yapmışlar yani." Ee, Yani ilkiyle kıyas edebiliriz. Hani daha mı komik, karakterler ne oldu vesaire gibi. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Gecenin bir vakti, saat 1'e gelmek üzere, 15 dakika yaklaşık var. Ee, Dediğimiz gibi kanalımıza abone olabilirsiniz. Çevrenize bizi önerebilirsiniz efendim. Katıl butonundan özel içeriklerimiz için üye olabilirsiniz. Aylık 10 lira. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Enes, Bu tekrardan arada teşekkür ediyorum. şey demiştin. Neyse onun sonra konuşuruz. Tamım. Bizi Görüşmek izlediğiniz için üzere. teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.